Merhaba canlarım, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün birlikte Aile dizisinin dün yayınlanan son bölümünü yorumlayacağız ve önümüzdeki sezonla ilgili bazı tahminlerde bulunacağız canlarım. Çok güzel bir sezon geçirdi ama ya sanki bana birazcık erken sezon finali yaptı gibi geldi. Yani en azından bir iki hafta daha yayınlasaydı yani. Zaten sen başladığın sezonun ortasında yani. Biraz daha Kıvanç Adam. Ama öyle değil mi yani? Biraz daha Serenay ve Kıvanç'a doyabilirdik diye düşünüyorum. Çok güzel bölümler çektiler. Efsane. Yani ben biliyorsunuz Aile dizisini zaten çok severek izliyorum. Bana göre çok büyük sanatçılar oynuyor böyle. Bana demeyeyim ya, tüm Türk halkına göre bence, yani tüm Türk vatandaşlarına göre, hatta yani belki farklı yerlerde ünlü olsalardı dünya standartlarında hepsi bir Hollywood yıldızı olabilirdi. Özellikle Serenay, Kıvanç, Nejat İşler, hepsi ya, hepsi gerçekten. O yüzden Aile dizisine toz kondurmam. Her neyse, videoya geçmeden önce şunu eklemek istiyorum canlarım. Biliyorsunuz ki Yalı Çapkın'ın son yayınladığım videosunda, yani bir önceki kanaldaki bir önceki videomda bir çekiliş düzenlemiştim. Hala görmeyen, duymayan veya hani daha sonra katılırım diyen varsa katılabilirsiniz canlarım. Şartları nelerdir? Kanala abone olmak ve çekiliş yayınladığım videoyu, yani Yalı Çapkın videosuna yorum atmak, videoyu beğenmek. Şartlarımız sadece bunlar da size çok güzel cilt bakım ürünleri göndereceğim. Şöyle ufak bir paket hazırladım. Tabii ki bu videoya da abone yalnız videoya. Bu videoyu da izledikten sonra kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın diyorum ve efendim başlasın videomuz. Ve canlarım, gelelim dün akşamki yalnız mikrofonun kablosundan elim böyle yapıyor. Canlarım, gelelim dün akşamki bölümün yorumlamasına. Şimdi bir önceki aile videomda, yani geçen haftaki bölüm ve dünkü bölümle ilgili verdiğim spoilerda tutmayan tek bir şey vardı. Onda da öyle bir ters köşe yaptı ki yapım. Öyle bir ters köşe yaptı ki ancak bu kadar olur. Sen bütün ipuçlarını hepsini her yere yayılsın, işte üvey evlat, aslan vesaire her yere yay. Üzerine Cihan'ı çıkar, evlatlık çocuk üzerine bir de arkasından neler yok artık yani. Birazcık uç olmuş ya, yani bilmiyorum. Şimdi sen bir aileyi katlet, üzerine aileden kalan çocuğu evlatlık edin. Her yıl yüzüne bak efendim, çocuk 30 yaşına 40 yaşına gelene kadar çocuğun yüzüne bak, böyle anasını babasını sen katletmiş ol. Yani bu kadar büyük bir şey, bilmiyorum, bana birazcık çok uç geldi, çok masalsı geldi. Var mıdır? Belki vardır gerçek hayatta, biz bilmiyoruz ama neler de duyuyoruz. Yani yok artık dediğimiz çok şey duyuyoruz. Bunu da belki de duyabiliriz ama çok istisnai, yani çok milyonda bir ihtimal gibi geldi bana. Her neyse, sırayla gideceğim. Şimdi biliyorsunuz ki spoiler olarak ne demiştim? Bence dedim, aslan dedim, bilerek dedim teslim oldu dedim. Bu işin içinde Cihan da var dedim. Bu işin içinde Titrek İbo, yani Aslan Hoca'nın amcası da var, Yusuf Soykan'ın kardeşi var dedim ki keza öyle olmuş arkadaşlar. Aynı dediğimiz gibi Aslan bilerek kendisini atmış ortaya, bilerek oraya bir tuzak olarak o bölgeye çekmişler. Bunu zaten spoiler olarak vermiştim. Öyle çıktı. Zaten aksi de düşünülemezdi ya. Bilmiyorum. En azından benim fikrim bu yönde arkadaşlar. Serenay içinde, yani Devin içinde biliyorsunuz işte çocuğu doğuracak, çarçurt vesaire diye düşünmüştüm. Öyle bir karar almışlar zaten. Onu diyebilirim. Ayrıyetten canlarım, geçelim bir diğer konumuza. Bir diğer konumuz arkadaşlar, Musa Uzunlar'a gelmek istiyorum. O kadar çok korktum ki. Yani Musa Uzunlar'ın tek bir bölümde, yani tek bir bölümde diyorum, yani bir 2-3 bölümde çıkması beni o kadar korkutmuştu ve kurtulmuş olması beni o kadar sevindirdi ki, yani böyle bir en başta böyle bir yasları bağlayacaktım bir bölümü izlerken, arkasından tekrardan böyle bir oyun havası çalacaktım resmen. Önümüzdeki sezonda kesinlikle çok daha fazla Musa Uzunlar'ı göreceğimizi düşünüyorum. Şu birkaç bölümde bile beni aşırı mutlu etti. Biliyorsunuz ki Kurtlar Vadisi fanıyım ben. Çocukluktan gelme bir fanlığım var Kurtlar Vadisi'ne. Onu izlemeyi çok istiyordum. Çok daha ön planda izlemek istiyorum. Ve arkadaşlar bir de ben yani Aslan'la tamam okey, o düşmanlık olsun ama birbirini yapmak üzerine, yok etmek üzerine olmasın yani. Hani onların bir kapışmasıdır, şeyidir.
Umarım önümüzdeki sezona, bu arada ben tahminlerimi önden söylüyorum. Her neyse, önümüzdeki sezonla ilgili de hani biraz daha hani hem kapışsınlar, hem birlikte çalışmak zorunda kalsınlar, yan yana da olmak zorunda kalsınlar. Yani hani ben biraz daha o şekilde izlemek istiyorum ve biraz da o şekilde olacağını düşünüyorum. Yani birbirini yok etmek üzerine bir düşmanlık izlemek istemiyorum. Umarım o şekilde olmaz diyorum. Ve kurtulduğuna da çok sevindim canlarım. Ben bir diğer şeye üzüldüm ya. Aslan ve Cihan'ın öz kardeş çıkmaması olayı ve Cihan'ın evlatlık olması ve bu şekilde bilmiyorum ya, ben üzüldüm. Niye bilmiyorum. Nejat İşler'i o kadar seviyorum ki onun için hani kötü bir şey dizide bile yazılmış olsa üzülüyorum ya. Ve daha önce arkadaşlar aile dizisinde Devin ve Yağmur'un babasının olaylarına fazla değinmemiştim. Çünkü yani hani bahsedebileceğim karakterde bir adam dahi hiçbir şekilde kötü anlamda, ağzımdan çıkan kelimelere bile o adam için yazık olacağını düşünmüştüm. O tip bütün adamlar için geçerli yani. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Sen karından boşandın diye evlatlarını düşman ilan etmişsin, ahlaksız herif. Adama çok fena atarlanıyorum. Yani sen kızın hamile, bunu öğreniyorsun. Sana yapacağım tek iyilik çocuğu aldır dedi ya. Bir dedi yani bunu. Dedi yani, biz bunu izledik ve böyle pislikler var yani. Bilmiyorum. Çok gıcık oldum. Aşırı gıcık oldum. Ufak kızı babası Yağmur kız istemesine bile tehditle, zarla, zorla geldi. Senin evladının isteme töreni var. Ulan bir saat dayan, yarım saat dayan, bir istesinler, Allah'ın emri peygamberin kavli, verdim gitti. Sanki hiç senin olmamış ki çocuk, yani hiç senin olmamış gibi davranıyorsun daha doğrusu. Sanki sen yapmamışın gibi. Madem sevmiyordun kadını, yapmasaydın o zaman çocuk. Arkadaşlar ben kesinlikle şey düşünüyorum bu arada ya. Bakamayacak olan, yani iyi bir anne ya da iyi bir baba olabileceğini düşünmeyecek olan yapmasın ya çocukken, yapmasın yani. Bakın, kötü bir aile, kötü maddi şartlar, şu bak, hepsini bir kenara koyuyorum. Yani sen o çocuğu bir sevgi içerisinde ahlaklı, işte vatanını milletini seven, iyi, dürüst bir insan olarak yetiştiremeyeceksen yapma. Kendi sevginden mahrum bırakacaksan yapma. Çünkü anne baba sevgisinin yerini yani hiçbir şey bu hayatta doldurmuyor yani. Para, bu, şu, varlık, güç, aşk, hiçbir şey ya, hiçbir şey. Ve anne baba sevgisinden zaten yoksun olanlar aşkta da zaten çok başarılı olamıyor. Çünkü hep bir anne sevgisi, bir baba sevgisi. Yani o boşluğun da doldurulmasını bekliyor. Tabii ki karşı tarafı bunu dolduramayınca ya da sorunlar, çatırdamalar başlıyor ve tabii ki de başarısız ilişkiler, başarısız evlilikler vesaire vesaire. Her neyse, o konu çok derin bir konu. Ben de işin uzmanı gibi konuşmak da istemiyorum. Bu tamamen hani benim şahsi hayat felsefem, şahsi düşüncemden ibaret. Bilmiyorum, çok yani. Adama gıcık oldum yani, kızın istemesinde bile orada olay çıkarmaya kalkmalar vesaire. Çok çirkindi ya. Çok sinir oldum. Neyse, geçelim diğer konuya. Ve canlarım, geçelim bir diğer konuya, yani Hülya Sevkan. Ben bu isimleri niye geçen yıl yaptım videosunda da Pelin'e hellim demiştim. Geçelim Hülya Soykan arkadaşlar. O ne sesiydi ya öyle? Ne oldu? Bir aydınlanma geldi laptopa. Yanımda tablet, laptop vardı arkadaşlar. Bir Microsoft bir şey, Office'in bir şeyin sesi geldi. Her neyse. Ya bu Hülya Soykan gerçekten oğlum Aslan'a bir aşık yani. Böyle bir şey olamaz yani. Yani oğlunu bir rahat bırak. Bir insan torunu olduğuna sevineceğine o kadından bile çocuk mu yaptın diyor. O kadın dediği de adamın karısı. Karısı. Böyle bir şey olamaz yani. Sen bir de o sinirle gitti Cihan'ın terapisini vesairesini söyledi. Ya artık öyle söylenmesi gerekiyor ama burada Devin'de de çok hata var yani. Sen evlenmişsin, üzerine kaç ay geçmiş, ne olaylar yaşamışsın, çocuğun olmuş, carttır curttur, hamile kalmışsın, hala söyleyeceksin. Cihan terapide saldırmaya kalkmasa hala söylemeyecek yani. Burada Devin'de de çok suç var çünkü Hülya'ya bu kozu vermiş oldu. Sonuçta bir gelin kaynana savaşı izliyoruz ciddi anlamda yani burada. Burada Devin'de de ben çok suç buluyorum yani. Ama öğrenmesi gerekiyordu artık, yani bu muallaktı diziyi sezon finaline taşımalarını istemezdim.
İnsanlık için küçük ama dizi için çok büyük bir şey çünkü bu. Dizinin daha birinci bölümünden beri gizlenen bir yalan demeyeyim de saklanan bir gerçek vardı. Bir yerde yalandı aslında. Neden? Çünkü aslan uyarmıştı. Aynen ya, aslan devini uyardı değil mi? İkinci bölümde falan, çünkü devini uyarmıştı aslan. O sebepten dolayı artık bir yerde yalandı ve söylenmesi gerekiyordu. Bu şekilde öğrendi ama tabii ki de Cihan'ın öğrendiklerinin yanında devede kulak bile demek, efendime söyleyeyim ki bir yerde de Cihan devine yürümedi yani. Değil mi? Yürümedi yani. Hani belki de aklına şeytani fikirler geçti mi ilk öğrendiğinde, bilemiyorum ama sonradan Aslan'ın gerçek bir aşkı olduğunu öğrendikten sonra hiçbir şekilde bir şey yapmadı ki zaten Cihan'ın Aslan'ın hayatına giren kadınlara karşı o yürüme olayı aşktan vesaireden değil, bir yerde bir aileden bir intikam alma şekli gibiydi zaten. Bilmiyorum, bana öyle geçti en azından. Bir yorumcu olarak yani burada. Sonuçta burası YouTube, bu da benim kanalım, istediğim gibi falan diyormuşum. Şaka bir yana arkadaşlar, bana öyle geçmişti yani, öyle bir vibe vermişti. Ve geri çekildi yani, bir yanlış yapmadı sonuç olarak. Ben bilmiyorum, ben her zaman Nejat İşler'i savunuyorum. Her ne kadar Kıvanç'da bir yerde böyle bir şey olsam da fanı olsam da dünya ahiret kardeşim ay ay. Öyle yani, hani Nejat İşler'i, şakaları bir yana bırakalım, gülmeleri. Bir savunasım geliyor ama öyle ya. Her neyse öğrendi, birbirlerine girdiler. Cihan'ın öğrendikleri bence çok uç noktalarda koydular diziye. Sonuçta bunca şeyden sonra Cihan nasıl kardeşlik yapacak, abilik yapacak? Ben yani Aslan'la Cihan'ı düşmanlık edecekler gibi gözüküyor şu anda. Tahmin bölümüne de geçeyim, zaten bölümün sonuna geldik. Ben kesinlikle Aslan ve Cihan'ın düşmanlığı, kardeş savaşlarına dönmesini olayım istemiyorum. Yani Cihan'ın abilik yapmasından yanayım. Bir savaş olacaktır, belirli bir süre olacaktır. Bir süre uzak duracaklardır, duramayacaklardır tabii dizi olduğu için. Sonrasında tekrardan eski şeylerine nasıl bu sezon olaylar onları tekrardan bir araya getirdiyse, önümüzdeki sezon belli bir süre düşmanlıkla birlikte bir araya getirecektir ve bence daha da ilerlediği zaman önümüzdeki sezonun belki ortalarına doğru, ya bilmiyorum ama sanki bana Hülya Cihan'a kendini affettirmeye çalışma moduna bir girme olabilirmiş gibime de geliyor. Yani bu tabii ki benim tahminim ama çünkü Hülya belli ki Cihan'ı çok sevmiş ve çok öfkelenmiş ona. Bu işte Yusuf'un, babanın vefatı, bilmem ne aileye söylemesi. Onun öfkesi varmış gibi Cihan'a karşı. Ve bir yerde Cihan'ı bence çok sevmesinin yanında şöyle de suçluyor olabilir. Hani o aileyle kan bulaştı, carttı, curttu. Hani Cihan'ın evet hiçbir suçu yok ama onu gördükçe onu hatırladığı için bu mesafeyi de koymuş olabilir. Her ne kadar Aslan biliyorsunuz öğrendikten sonra bir tepki gösterdi. Bu mu senin hani Cihan'ı, abimi dışlamama şeklin gibilerinden. O gibi geldi. Aslan'la Cihan arasında dediğim gibi bir savaş olacaktır ufak çaplı ama sonrasında yine olaylar onları bir araya getirecektir. Bence burada Devin de çok etkin rol oynayacaktır. Hani bana karşı yanlış bir hareketi olmadı, intihar edecekti, ben yardım etmek istedim de carttı curttu vesaire diye. Bana öyle geliyor, Hülya kendini Cihan'ı affettirmeye çalışmış. Ya bir şekilde o toparlanacaktır ya. Yani bir şekilde o toparlanacaktır. Cihan çünkü diziye göre çok merhametli bir adam. Kalkıp da Musa Uzunlar'ın adı neydi? İlyas konuşamadım. İlyas Koruzadelerin tarafına geçeceğini düşünmüyorum. Canlarım, benim anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir önceki bir Yalı Çapkını son bölümünü yorumladığım, spoiler verdiğim videomda bir çekiliş var. Orayı da ona da katılırsanız sevinirim. Katılabilirsiniz isterseniz diyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.